Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel bikiniyi anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Bikinimize 17 tane zincir çekerek başlıyorum. Birazcık bol tutuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tane hemen yandaki zincirin tek tarafından alarak, zincirimizin tek tarafından alarak sona kadar bu şekilde her bir yuvaya bir tane sık iğne yaparak gidiyorum. İpim alize muadili bir ip. Özellikle böyle renkli olmasını istedim. Bu ipten daha önce de bir tane bluz örmüştüm. Bluzun önünü bu renklerle örmüştüm. Örerken aklıma böyle rengarenk mayolar vardır. Ben çok severim. Düz atlarla birleştirdiğinde veya düz pareolarla birleştirdiğinde çok şık dururlar. O geldi ve bu bikini örmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi her bir yuvaya bir tane batarak devam ediyorum. Bunu dantel örenler bilir. Bir dönem bu örgüden kanser adını verdikleri, adı biraz çirkin ama dantel çok güzel oluyordu. Ben de şömen tablesini, masa örtüsünü falan yapmıştım benzer şekilde. O teknikle yapılıyor. Sık iğnenin tek tarafına batarak gidiyorsunuz. Şimdi en sondaki sık iğnenin içine batıyorum. Hemen en sondaki sık iğnedeyim. Battım. Bir kere daha batıyorum aynı yere ve araya bir iki zincir çekiyorum. Yine dönüp iki sık iğne yaptım. Aynı yere iki tane daha sık iğne yapıyorum. Ve şuradaki ipimi de çekerek birazcık burayı küçültüyorum. Ve dönüyorum aşağıya kadar. Yine sık iğnelerimin tek tarafına batarak sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şuraya kadar geliyorum ve buluşuyoruz. Sonuncu sık iğneme geldim. Burada bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Örgümün arkasındayım. Şurada bir ip gelmiş. İpin kendinden sanırım. Ve zincirimi çektikten sonra ilk sık iğnemin arkasından tek bir tarafını alıyorum. Ve devam ediyorum örmeye. Sık iğne olacak bütün bikinimiz. Sadece üçgen kısmın alt kısmında bir değişik örgümüz olacak ve saplarını da henüz nasıl yapacağıma karar vermedim. Tüm detayları size tek tek anlatacağım. O noktayı kaçırmayacaksınız. Görüyorsunuz, tek tarafından aldığım için böyle kabartılı güzel bir şekli oluyor. Ben tek tarafını ördüm. Göstereyim hemen, hatta şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir dokusu var. Bikinimin tek üçgeni böyle olurken diğer tarafı da farklı olacak. Çünkü ipim şöyle görüyorsunuz. İçinde yeşiller, morlar, pembeler, sarılar, böyle canlı canlı yaz renkleri var. Ve gayet güzel bir şekilde bitince olacak. Altına da sevdiğiniz bir renkten düz bir renk pareo yaptığınızda veya şort giydiğinizde veya bikini altı giydiğinizde gayet güzel bir takımınız olacak. Şimdi ben devam ediyorum. Bunu hep böyle tek tarafından alarak gideceğim. Tepe noktasında boşluğa iki tane sık iğne, iki zincir, tekrar iki sık iğneyi aynı boşluğa yaptıktan sonra alta kadar geleceğim ki şu altı görüyorsunuz düzdü. Ben şu son kısmında birazcık bir şeyler yaptım ve şuradaki
işlemden dolayı böyle gözüküyor. Çünkü sonuçta bombeli bir kıyafet olması gereken bir şey bu. O yüzden böyle dümdüz gözükmüyor. Şöyle çekiştirirsem dümdüz gözükür ama çekiştirmek istemiyorum. Böyle şu kısmı düz. Bu kısımlarda da hep arttırmalarımızı yapa yapa bu üçgenimizi elde edeceğiz. Son kısımlarda da buluşacağız. Ufacık bir şeyler var. Onları konuşuyor olacağız. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yapa yapa devam ediyorum. Ve göğsünüzde bu bikininin nasıl olmasını istiyorsanız ona göre büyütüyorsunuz. Eğer şuradaki sivrilik çok olsun istemiyorsanız ara ara bir tane sık iğne yapıp 2 zincir bir sık iğne yapıp devam edebilirsiniz. Ama her iki kupun da aynı olması için her iki kapın da aynı olması için nerede tek nerede çift yaptığınızı da unutmamak adına yazarak giderseniz eşit olur. Böylece aynı şekilde öre öre devam ediyorum ve bittiğinde de ölçülerini veriyor olacağım. Detaylarda devam edeceğiz. Şöyle bir üçgen ördüm. Bu benim için yeterli bir ölçü. Burada ortadan başlayıp yanlardan böyle git gel git gel git gel şeklinde alt kısımlarını düz, üst kısmını da 2 sık iğne 2 zincir 2 sık iğne aynı boşluğa batıp devam ettik ve bunu istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şimdi ben size şöyle bir ölçü vereceğim ama bunu herkes kendi istediği şekilde yapacak. Daha kapalı mı istiyorsunuz, daha dekolte mi istiyorsunuz, bedeninize mi uydurmak istiyorsunuz, küçüğünü yapıp çocuğunuza mı yapmak istiyorsunuz veya böyle 2 tane kap yapıp altına güzel keten kumaşlardan dikip elbise mi yapmak istiyorsunuz? Orası artık size kalmış efendim. Şimdi şuradan başlayarak bir ölçü vermek istiyorum size. Birazcık da örgümden dolayı kapandığı için şöyle birazcık da parmağımla açıyorum. Buna buhar vermeyeceğim. Kullandıkça zaten ıslandığı için açılacak. Görüyorsunuz 21 santim alt kısmı. Şimdi efendim bu kabımızı birazcık daha toparlayabilmek adına bir zincirle yukarıya çıktım ve her bir sık iğnemin içerisine yine bir tane sık iğne yapacağım. Ama bu sefer sık iğnemi ikisini birden alarak klasik sık iğne yapıyorum. Ve yukarıya geldiğimde de boşluğun içine 3 tane sık iğne yapacağım. Zincir çekmeden devam edeceğim. Sadece 3 sık iğnemiz olacak yukarıda. Bu birazcık da alttaki sık iğnelerden birazcık daha sıkı bir sık iğne yapıyorum ki kenar birazcık toplasın ve göğsümüzün formunu vermeye çalışalım. Yanlar havada kalmasın diye yapıyorum bu işlemi de. Görüyorsunuz baya şu aradan göstereyim. Şuradaki sık iğnemin genişliğiyle şuradakiler arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Daha sıkı yapıyorum ki birazcık toplasın, göğsü kaplasın istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra bir sırada ilmek kaydırma yapacağım ve daha sonra alta geçeceğiz. Bundan 2 tane yapıyoruz. Daha sonra da bunu da diğerinin altı gibi yaptıktan sonra dikiyorum ve saplara geçeceğiz. Sık iğnemizin tek tarafını alarak ördüğümüz için şuralarda şöyle bir boşluklar var. Tek kat görüyorsunuz, geri dönerken oluşmuş. Onun için ne yapıyoruz? Hemen şuradaki ilmeğimizi biraz uzatıp 2 kat haline getiriyoruz ve böyle alarak yaptığımızda şuradaki şu boşluk şöyle kocaman ayrılmasın diye yapıyoruz. Giydiğimizde de bir müddet sonra yıkandıktan sonra da buralar böyle iyice uzayıp gitmesin diye. Şurada toplamda 9 tane sıramız var. Sondaki sık iğnemle beraber 10 sıra yaptım ve bir de ilmek kaydırmamı yaptım. Son sık iğnemi ve ilmek kaydırmamı sıkı yaptığım için görüyorsunuz benim göğüs kabım birazcık yuvarlak hale geldi. Görüyorsunuz. Şimdi burada da bu ilmeklerimi diziyorum. Onu da nasıl yapıyorum?
Her bir sık iğnenin bitiş noktasına yapıyorum ve şuradaki tek kat gelen yerlere de 2 kat olabilmesi için şuradaki ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Bakın şunu birazcık uzatıyorum ve dönüp bu taraftan alıp 2 tane ilmek şişimden geçirdiğimden emin olarak burada ilmeğimi dizdiğimde şişime görüyorsunuz hiçbir boşluk kalmıyor. Şuradaki boşluklar artık gözümüze batmıyor. Burayı da diğeri gibi ördükten sonra bağcıkları yapacağız. Üçgen bikinimizin alt kısmını en son ipimi koparmadan şişime diziyorum. Gördüğünüz gibi sık sık şişime dizdim. Yine 2 numara şişim var elimde. Burası bikinimizin yüz kısmı olduğu için düzü düz tersi ters örerek birkaç sıra öreceğiz. Kaç sıra olduğunu ve kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Ve daha sonra da o kısmı kıvırarak içten dikeceğiz ki içerisinden bağcıklarımızı kolayca geçirelim. İşlevsel bir bikini olduğu için de bikinimizi iki türlü kullanabilelim. 10 sıra ördükten sonra ikişer ikişer alarak normal bir şekilde kesmemizi tamamlayacağız. Hemen şuradan da ölçümü veriyorum. Şuradan 3 santim bile değil, 2,7 milim kadar örmüşüm ve kesme işlemim bittikten sonra da ipimi koparmayacağım, bir miktar bırakıp arkada dikişini yapacağız. Orayı da beraberce yapıyor olacağız. Şurada kesmemi de nasıl yaptığımı ilk kez görenler için tekrarlamak istiyorum. 2 tane alıyorum, aynı anda örüyorum, tekrar ördüğüm ilmeği geri takıyorum, ikisini bir örüyorum, tekrar geri takıyorum ilmeğimi ve tekrar 2 ilmeği alarak tek bir şekilde örüyorum. Böyle öre öre sona kadar gideceğim ve sonra bir yaklaşık 40-50 santim kadar ip bırakıp iğneme takacağım ve dikişi beraber yapacağız. O noktada buluşalım. Evet, kesme işlemini bitirdim ve ipimi iğneme taktım. Etamin iğnesiyle dikiyorum. Eğer uygun bir yün iğneniz varsa o da olur. Ve buradan başlayarak şuradaki şişi dizmiş olduğumuz fazlalık görünen, görüyor musunuz acaba tersinden? Şu turuncu olan bölümler ilmek aldığımız bölümler. Onların üzerinden onları kapatacak şekilde şöyle sık sık burayı dikeceğim. Her bir ilmeğin içerisinden geçerek dikmeye çalışacağım ki şurada bikinimizin iç kısmı da güzel gözüksün diye. Şöyle çıkıyorum. Hemen burada 2 ilmeği de alıyorum. Şöyle görülebiliyor mu acaba? Ve dikiyorum. Bütün bu alt kısmı böyle diktikten sonra daha sonra buranın içerisinden incecik bağcıklarımızı şiş veya bir çatal iğne yardımıyla yapacağız ve daha sonra da diğer detayları konuşuyor olacağız. O noktada buluşalım. Bu yöntem sanki dikişteki biye yapma gibi birçok yerde kullanabilirsiniz. Yakada, kol evlerinde, etek ucunda veya düğme yaptığınız yerlerde, çocuklarınızın kıyafetlerinde, battaniye kenarlarında kullanabilirsiniz. O yüzden tekrar görmenizi istedim. Bikini üstümüzün kabları hazır, görüyorsunuz. Şimdi geldik bağcıklarımıza. Hemen bunları yana alıyorum ve 2 kat yapmış olduğum ipimi 2 kat diğer ipimle kombinleyerek güzel bir bağcık yapacağım. Önce 2 kat ipimi başlıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ve bir tane daha çekeyim. Şurayı sıkıştırıyorum. Diğer 2 kat ipimi de elime alıyorum. Şuradaki birazcık renkler de karışık olduğu için aynı renkler
bir aradayken size göstermem daha kolay olacak. Yeşili örerken moru saracağım. Şimdi şöyle ördüm, tığıma sarıyorum, ördüm, tığıma sarıyorum, ördüm. Yani yeşil ip, işaret parmağımdaki ip örülürken moru daima tığıma önden arkaya doğru sarıyorum ve örüyorum. Zincirimi çekiyorum. Şöyle böylece güzel bir kordon oluşturacağız. Burada renkler gitgide değişiyor. O yüzden şu halini görmenizi istedim. Gitgide eliniz de alışıyor. Tığınızı çeviriyorsunuz. Böyle çevirip morun içerisinden geçtim. Sık iğne gibi örüyorum. Geçtim. Zincirimi çekiyorum. Şimdi burası böyleyken şöyle çevirdiğimde de görüyorsunuz renklerim böyle bir hal aldı. Bunu ne kadar öreceksiniz? Bu bizim şuradaki, hemen göstereyim, bikinimizin alt kısmından çatal iğne ile veya tığ ile geçireceğimiz kordon. Bunu göğüs altından sırtınıza kadar bir yere paralel ölçü alıyorsunuz ve artı bağcık bölümünü hesaplıyorsunuz. Bağcığı yaptığınızda, bir fiyonk yaptığınızda nasıl görünmesini istiyorsanız onu da ayna karşısında karar verdikten sonra ölçünüzü belirliyorsunuz. Ben 38 beden veya 40 beden için yapıyorum. Zaten bağcık kısmını da kafama göre uyduracağım. Şu an elimde herhangi bir bikininin bağcık kısmı yok. Ben de böyle bağcıklı bikini olmadığı için tamamen uydurmasyon yapacağım. Burayı herkes kendine göre örebilir veya bağcıklı bir bikininiz varsa onun ölçüsünü alarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben buradaki kordonumu örüyorum ve geliyorum. Bitmedi. Devam edeceğiz. Efendim 2 metre 3 santim kadar bir kordon yaptım ben. Şimdi bu kordonları nasıl geçireceğimiz kısmını anlatmak istiyorum. İlk kez böyle işlere merak saranlar için de bir bilgi olsun istiyorum. Birinci olarak tunus tığımı şöyle yavaş yavaş ilmeklerin içinden geçmeden, ipliklere takılmadan sona kadar çıkarıyorum. Ve burada şuradaki bölümü de iyice sıkılaştırıyorum. Geçirdikten sonra bağlayacağız ama şimdilik bağlamasak iyi olur. Burada tığımı içinden geçiriyorum ilmeğimin ve sonra yavaşça içine çekiyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay çıkarttık. İkinci yöntemimiz de şöyle olacak. İğneme efendim bir adet ip geçirdim. Şuradaki iplerden birazına bağlıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Sonra alıyorum iğnemi elime ve tersinden tutuyorum. Diğer bikini üstüme alıyorum. Her ikisini aynı yönden geçirdiğime de emin olmam gerekiyor. Biri arka biri ön olmasın. Hemen şöyle bir kontrol edeyim. Şöyle efendim. Kontrol ettim. Elinizde yün iğnesi varsa daha kolay olur. Bu elimdeki benim herhangi bir dikiş iğnesi. Herkesin olmayabilir diye düşündüm. Şöyle yavaş yavaş içinden geçiriyorum. Çatal iğneyle de yapabilirsiniz bunu. Küçük çatal iğneniz varsa. Bende bir tane çatal iğnesi vardı. Birazcık zayıf kaldı. Böyle her geçirmemde ağzı açılıp bir yerlere takıldığı için zorlandım. Onun için böyle gösteriyorum. Eğer açılmayan bir çatal iğneniz varsa olur. Gördüğünüz gibi buradan ipim çıktı. Şurada düğümlemiştim. Bunu güzelce yavaşça çekiyorum. Düğüm olduğu için biraz zorlanabilir. Kopmayacak nasılsa iyice bağladık. Bunu buradan güzelce çıkarıyorum. Ve çekiyorum, kordonumu içerisinden çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi her ikisini de taktım. Şimdi devam edeceğiz. Evet, bikinimizi görüyorsunuz. Alt kısmı ayarlanabiliyor.
Ve burayı başka türlü bağlamayı da göstereceğim. Bağcığımın uçlarını kestim. 2 metre 3 santim uzunluğunda ve şöyle de fazlalık verdim. İstiyorsanız burayı da kesebilirsiniz. Şimdi efendim şuradaki bağcığı nasıl yaptık kısmına gelelim. Yine bunun aynısını yapacağız ama bu sefer buradan eklenmiş halini yapacağız. O yüzden hemen elime 3,5 numara tığımı alıyorum. Çünkü bunları da 3,5 numarayla yaptım. 2 kat ördüm ama araya da 2 kat kattığım için bayağı kalınca oldu. Şimdi tam şu ortadaki noktaya tığımla batıyorum. Ve hemen şuradan 2 kat ipimi alıyorum. Şurada tutuyorum. Buradaki 2 kat ipimi de alıyorum. İkisini birbirine kattığım zaman olay çok karışıyor. O yüzden size de tavsiyem ikisi sağda ikisi solda dursun. Tabi bu kattaki incelikte örüyorsanız, orta kalınlıkta örüyorsanız 2 kat, bir tanesi örmek için bir tanesi sarmak için yeterli. Şimdi bu 4 katı bir araya getiriyorum. Ve şuradan geçiriyorum. Bağlıyorum. 4 kat birden sıkı sıkı bağlıyorum. 2 kez bağlayacağım. Ve şu bağladığım bölümü de arkaya gelsin diye şöyle bir çekiştiriyorum iyice. Yine aynı noktadan girerek de örgüme başlıyorum. Ve burada iplerimi ayırıyorum. Ben yine aynı usul yeşille örerken morlu olan tarafı tığıma sarmaya karar verdim. İlmeğimi şuradan çıkarıyorum 2 katı. Bir zincir atıyorum. Ve şuradaki 2 katı da baş parmağıma doluyorum. Önden arkaya atarken örmeme devam ediyorum. Aynı şekilde örüyorum. Ve ne yapıyorum efendim? Kaç santim örüyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Şurada çünkü ben bir tarafı ördüm. Ölçüyorum. Biraz ben bu bağcıkları uzun uzun yaptım. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. 83 santim yaptım. 1 santim de şuradaki düğümü hesaplayın. 83 santim 82 santime denk geliyor. Şimdi ben burayı da 83 santim örüyorum. Düğümü yapıyorum ve detaylarda buluşuyoruz. Evet efendim, yazlık neşeli eğlenceli bikinimle karşınızdayım. Şimdi ben bunu ayna karşısında denedim. Her iki yöntemi de denedim. Şimdi size basitçe anlatacağım. Kendim üzerinde göstermek istemiyorum. Görüntü kirliliği olmasın. Hem de ben rahatsız olmak istemiyorum. Şimdi efendim birinci şeklimiz neydi? Birincisi bu iki üçgenin ucundaki bölümü bağlıyoruz boynumuzdan. Bunları da sırtımızdan bağlıyoruz. Ben bayağı bir uzun yaptım. Hatta sırtımızdan dolayıp tekrar göğüs altından bağlayabilirsiniz. İkincisine gelince de efendim şurada şu bölümü açıyoruz. Açtık. Aynen hazır bikiniler gibi yaptım. Açtık. Burayı iyice açıyoruz efendim. Ve burayı sırta getiriyoruz. Sırta getirdikten sonra bağcıklar birbirine dolandı birazcık. Şuradaki bölümü, öndeki bölümleri bağlayıp şuradan böyle boynumuzdan tekrar bağlıyoruz. 2 dedim ama bundan bayağı bir şey yapabilirsiniz. Bu da üçüncüsü efendim. Burayı boyundan geçiriyoruz. Şu bölümü boyundan geçiriyoruz. Bunlar üçgen bir şekilde önde duruyor. Alt kısımlar yana geliyor ve bence en güzeli bu oldu. Yani 2 değil 3 yöntem. Şunları buradan bağlıyoruz. Bunları da arkadan bağlıyoruz ve hatta şunlar uzun olduğu için bunları tekrar arkaya çevirebiliyoruz. Bunları biraz kısa da yapabilirsiniz. Daha uzun yapıp bedeninize böyle birkaç kez çapraz şekilde de sarabilirsiniz. Şimdi bunlar bikini üstü olarak yaptık. Daha önce de bir bikini de bahsetmiştim. Denizde, havuzda çok dayanıklı olduklarını zannetmiyorum. Çünkü suyu çekince ağırlaşacak ve vücudunuzdan yavaş yavaş yer çekiminden dolayı düşmeye başlayacak. Bu nedenle bunlar denizde, havuzda, suyun içinde değil de
Sudan çıktınız, duşunuzu aldınız, koruyucunuzu sürdünüz. Güneşlenmek için çok rahat kullanabileceğiniz, üstelik kuru oldukları için de hasta olmayacağınız bikiniler. Diğerleri kururken bunlarla güneşleniyorsunuz. Güzel içeceğinizi, yiyeceğinizi neyse artık onları içiyorsunuz. Veya tatil beldesindesiniz, köyündesiniz, işte sitesindesiniz falan filan. Neyse orada da diyelim ki öğle yemeğine gidiyorsunuz. Altına parayonunuzu bağlayıp veya bir hemen üzerinize plaj kıyafetinizi giyip bu da içinizdeyken gayet güzel yemeğe katılabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Şimdi hemen tartıp geliyorum. Bir de bikiniyi boyundan bağlamanın çok kolay, pratik ve güzel bir yöntemini göstermek istiyorum. Başka bikinilerinizde de kullanabilirsiniz. Aklıma gelmişken anlatayım istiyorum. Şimdi bunu şöyle bir geçiriyorsunuz efendim. Şöyle içinden düğüm yapıyormuş gibi geçiriyorsunuz. Bunu da geçiriyorsunuz. İkisi eşit miktarda olacak. Bu ensenize yakın bir yer olursa iyi olur. Sonra bunu buradan, bunu da diğerinden geçiriyorsunuz. Sonra yavaşça boynunuzu, ensenizi ayarlayarak nerede durmasını istiyorsanız güzelce çekiyorsunuz ve açılmadan duruyor. Efendim 70 gram ip kullandım. 2 numara tığımı kullandım. Alt kısımlarda 2 numara şiş kullandım. Kenarlarda sık iğnelerim var. O yüzden bombeli duruyorlar. Özellikle yaptım. Ve kordonlarımı da 3,5 numara tığ ile kullandım. Düz iple örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre sıra sayıları değişir. Her zaman ölçe ölçe ayna karşısında deneyerek yaparsanız en güzeli, size en yakışanı o olur. Buradan fikri alıyorsunuz efendim ve uyguluyorsunuz. Ve şuradaki bölümü de birçok şeyde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etekte, bluzda, çocuk kıyafetlerinde gayet de güzel, temiz bir de görünüşü var. O yüzden çok kullanışlı oldu. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Siz de bana katılır, destekler ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.